Ahşap Gecekondu'nun karanlık odasında bir adam susuyor. Adam, öldükten sonra müzelere kaldırılacak sessiz bir Van Gogh tablosu değil. Yaşarken anlaşılmaya mecbur. Oğuz Atay kaleminden çıkan tehlikeli oyunlar dünyasında Hikmet Benol isimli bu adam, gerçek dünyanın o dayanılmaz ciddiyetinden kaçıyor. Kendi zihninin perdelerini aralıyor. O karanlık odadaki sessizlik, dışarıdan bakıldığında bir tükeniş gibi görünebilir. Bir yenilgi sanırsın ama biraz daha yaklaştığında bunun aslında devasa ve tehlikeli bir tiyatro oyununun ilk sahnesi olduğu sezgisi çarpar yüzüne. Kendi kurduğu sahnede kendi kurallarıyla oynayan bir zihin. Delilikle dahilik arasındaki o ince çizgide nasıl yürüdüğünü sorgulatır bize. İnsan zihninin başa çıkamadığı bir gerçeklik karşısında pes etmek yerine alternatif bir dünya inşa etme çabasıdır bu. O halde seni bu adamın sığındığı o alternatif dünyanın merkezine, o ahşap gecekonduya götüreyim. Burası sadece dört duvardan ibaret bir mekan değil. Kaçışın anatomisi tam da burada. Bu tahtaların arasında başlıyor. Burjuva hayatının o boğucu tek düzeliliğinden kaçış. Ev, iş, eş üçgenindeki o mekanik, ruhsuz rutinden uzaklaşma çabası. Hikmet Benol tam olarak buraya sığınıyor. Evi 2 katlı mı yoksa 3 katlı mı olduğu belirsiz, sınırları muğlak ahşap bir gecekondu. Neden kaçtığı da önemli. Geçmişinde bıraktığı hayat hışranlarla dolu bir harabe. Bir yanda içine sıkıştığı sahte burjuva yaşamını, uymak zorunda kaldığı o boğucu kalıpları ve saf geleneği temsil eden eski eşi Sevgi var. Diğer yandaysa Batılı'yı, mutlak aklı, rasyonaliteyi ve her şeyi sorgulayan, o soğuk bilinci temsil eden eski sevgilisi Bilge duruyor. İki dünyada da tutunamamış, her iki kadına da kendini anlatamamış bir adamın mutlak inzivası bu. Gecekondu'daki komşularına baktığında ise işin rengi tamamen değişiyor. Bu insanlar sıradan kiracılar değil. Zihninin farklı katmanlarını simgeleyen felsefi figürler olarak karşımıza çıkıyorlar. Alt katta okuma yazma bilmeyen, saf geleneği, salt içgüdüleri temsil eden Nur Hayat Hanım yaşıyor. Üst katta ise sürekli kuralları hatırlatan, gerçekliğe çağıran, devletin ve otoritenin sesi olan emekli albay Hüsamettin Tambay oturuyor. Psikoloji bilimi bu üçlü yapıyı çok net bir mimariye oturtuyor. Bu gecekonduyu sıradan bir bina olarak değil, Freud'un zihin haritasının ete kemiğe bürünmüş hali olarak okumalıyız. Dinleyici dostumuz için bunu biraz daha somutlaştıralım. Zihnimizi 3 katlı bir yapı gibi düşünelim. En alt katta, o karanlık bodrumda sadece dürtüleriyle hareket eden, anlık hazlar peşinde koşan ve kuralları umursamayan id yani alt benlik yatar. Nurhayat Hanım okuma yazma bilmezliğiyle aklın değil o saf ve ilkel içgüdünün vücut bulmuş halidir. En üst katta da süperego var. Üst benlik toplumsal kuralları, ahlakı, disiplini dikte eder. Emekli albay Hüsamettin Tambay, üniformasıyla, otoriter sesiyle tam olarak bu üst benliği temsil ediyor. Hikmet Benoğlu ise bu ikisinin arasında sıkışıp kalmış egodur. Alt katın kural tanımazlığı ile üst katın boğucu disiplini arasında denge kurmaya çalışan o çaresiz akıl. Bütünüyle öyle. Şöyle düşünelim, bu ev aslında yukarıdan aşağıya uzanan devasa bir psikolojik asansör. Aşağıda saf itaat, körlemesine bir gelenek var, yukarıda askeri bir otorite, katı bir kuralcılık var. Ortada sıkışıp kalan, yönünü bulamayan adamsa modern aydının ta kendisi. Türkiye'deki aydının konumunu bu asansör metaforuyla düşündüğümde iki dünya arasında kalmışlığın getirdiği o felç hali çok daha sarsıcı bir boyuta ulaşıyor. Dışarıda gerçek dünyadaki bu rolleri oynamakta başarısız oluyor. Bu yüzden kendi dünyasında yönetebileceği, kurallarını kendi koyduğu yeni bir oyun kurmaya karar veriyor. Psikolojide bu kurulan oyunların çok çarpıcı bir karşılığı var. Eric Berne isimli psikanalistin transaksiyonel analiz kuramını duyduğumda aklıma ilk olarak Hikmet Benol gelmişti zaten. Nedir bu kötü oyunlar meselesi? Transaksiyonel analiz, insanların birbiriyle nasıl iletişim kurduğunu, daha doğrusu nasıl kuramadığını inceleyen bir modeldir. Eric Berne der ki, hepimizin içinde 3 farklı ego durumu vardır. Ebeveyn, yetişkin ve çocuk. Sağlıklı bir insan sorunlarla karşılaştığında yetişkin egosunu kullanıyor, değil mi? Orası muhakkak rasyoneldir, verileri toplar, sorumluluk alır ve çözüm üretir. Ancak insanlar bu rasyonel bağ kuramadıklarında
onaylanma ve var olma ihtiyaçlarını karşılamak için kötü oyunlar oynamaya başlarlar. Kötü oyunlar. Bu oyunlar yıkıcı, gizli mesajlarla dolu, taraflardan birinin mutlaka olumsuz duygularla ayrıldığı psikolojik tuzaklardır. Karşındakini manipüle ederek gizli bir üstünlük ya da acı çıkarma çabasıdır. İnsan ilişkilerinde haklı çıkmak ya da sadece ilgi görmek için gizliden gizliye mağdur rolünü oynadığın oldu mu hiç? Kendi kendine düşün. İşte Hikmet Benol ilişkilerinde o mantıklı, sorun çözen yetişkin ego durumuna hiç geçemiyor. Yetişkin olmak sorumluluk almak demek, yüzleşmek demek. Bu yüzden sürekli olarak isyankar, kural tanımaz ya da yaratıcı çocuk ego durumunda kalmayı seçiyor. Stefan Karpman tarafından geliştirilen drama üçgenini duymuşsundur. Kurban, kurtarıcı ve suçlayıcı rolleri vardır. Hikmet bu üçgende daima o mağdur kurban rolünü üstleniyor. Kendi başarısızlıklarının faturasını her defasında sevgiye veya bilgeye kesiyor. Anlaşılamamaktan beslenen, kendi çektiği acıyı göğsünde parlak bir madalya gibi taşıyan bir karakter var karşımızda. Amerikan Psikiyatri Birliği'nin o meşhur tanı kılavuzu DSM-5'te yer olan kırılgan narsizm tablosunun sanki canlı bir heykeli. Kırılgan narsizmin en belirgin özelliği budur aslında. Eleştiriye karşı son derece tahammülsüz, dünyayı kirlettiğini düşünüp ölmek istiyor ama bir yandan da cenazesine kimlerin gelip ağlayacağını, kimlerin perişan olacağını köşe başından izlemeyi arzulayan hastalıklı bir ilgi açlığı içinde. Kişi içten içe derin bir değersizlik hissi yaşar ama dışarıya karşı dünyanın onu anlamayacak kadar sığ olduğu illüzyonunu yansıtır. Kendi yetersizliğiyle, evliliğindeki başarısızlığıyla yetişkin gibi yüzleşmektense dünyanın veya görünmez güçlerin kendisine karşı birleştiğine inanmayı seçer. Kurban rolünün getirdiği çok karanlık, hastalıklı bir konfor vardır burada. Yetişkin ego durumuna geçemeyişi, hayatın karşısına çıkardığı o soğuk, nesnel gerçekleri reddetmesinden kaynaklanır. Gerçekliğin sert duvarlarına çarpıp parçalanmaktansa, çocukluk evresinin o sınırsız, yargısız, rasyonel kurallardan muaf, büyülü dünyasına sığınır. Bu sığınma hali o kadar tuhaf bir boyuta ulaşıyor ki, kafasında kurduğu oyunlar sıradan insanın hayal gücünün çok ötesine geçiyor. Görünmez düşmanlar mı yaratıyor kendine? İnsan acısını dindirmek için görünmez düşmanları nasıl icat eder diye sorarsan, al sana Hikmet. Gecenin bir yarısı yatağında yatıyor, uyuyamıyor, yatak odasındaki sıradan tahta kurularını izliyor. Tahta kuruları. Onların salgısında "Seni sevmiyordu, sevseydi" isimli zehirli bir madde buluyor. Tahta kurusunun ısırığı değil onu kanatan, o böceğin ona eski eşinin sevgisizliğini hatırlatması. Ya da evli çiftlerin perdelerinde gezinen, mutlu evlerin yuvalarını yıkıcı cadılar yaratıyor zihninde. Evliliği bitmiş. Bunu kabullenmek yerine sıradan bir böceği ya da görünmez cadıları bu başarısızlığın görünmez faili haline getiriyor. Deliliğin sınırlarında gezinmek tam olarak böyle bir şey. O tahta kuruları aslında zihnindeki suçluluk duygusunun dışa vurumu, değil mi? Görünmez düşmanlar yaratma eylemi, ruhsal bütünlüğün parçalanmaya karşı gösterdiği son, belki de en umutsuz direniştir. Kelimeleri birleştirerek yaratıyor bu düşmanları. Tahta kurularına yüklenen o "seni sevmiyordu, sevseydi" suçlamasına yakından bakalım. Bu tek kelime gibi bitişik yazılan ifade, sorumluluğu dışsallaştırmanın en trajik yoludur. Dikkat edersen kelimeleri bitişik yazar, grameri bozar, kuralları yıkar. Dili bozuyor. Dil, dünyayı ve gerçekliğe inşa ettiğimiz birincil araçtır. Eğer dili bozarsanız, o dilin inşa ettiği gerçekliği de bükebileceğinize inanırsınız. Hikmet o, yetişkin dünyanın, burjuvazinin soğuk, sıkıcı, kurallı dilini reddeder. Bunun yerine oyunun dilini seçer. Oyunun dili. Hollandalı düşünür Johan Huizinga'nın homo ludens, yani oyun oynayan insan kavramını tam bu merkeze oturtabiliriz. Oyun oynamak sadece çocuklara özgü bir eylem gibi kodlanmıştır zihnimizde. Yetişkinler oyun oynamaz, işe gider, fatura öder, ciddi tartışırlar. Ama Johan Huizinga diyor ki, kültürün ve varoluşun ta kendisi oyun üzerinden şekillenir. Hikmet Benol güneşi bir gün daha görebilmek, ertesi sabaha sağ çıkabilmek için oyun icat etmek zorunda. O oyunların içinde yeni baştan var olmak zorunda. Çünkü o katı, kurallı, rasyonel dünyaya tahammülü yok.
Felsefede bu rasyonel dünyaya logos diyoruz. Antik çağdan beri aklı, mantığı, düzeni temsil eden kavram. Yüzyıllar öncesine Descartes'a gitmemiz gerekir burada. Düşünüyorum öyleyse varım diyerek aklı evrenin merkezine koyan, şüphe edilemeyecek tek şeyin akıl olduğunu savunan Kartezyen felsefesi. Descartes, aklı o kadar yüceltir ki deliliği şüphenin dahi dışında bırakır. Tamamen sistemden kovar. Akıl varsa insan vardır, delilikse hiçliktir ona göre. Hikmet ne yapıyor peki bu durumda? Tam tersini, deliliği kendine bir zırh, sıcacık bir sığınak olarak kullanıyor. Dış dünyanın o soğuk, anlaşılmaz kartezyen ciddiyetine karşı en insani kalkan deliliktir çünkü. Descartes aklı merkeze alırken deliliği bir sapma olarak dışlar. Hikmet ise bu sapmayı bilinçli bir tercih haline getirir. Rönesans dönemine uzanmak zorundayız şimdi. Erasmus'un o muazzam eserine, Deliliğe Övgü adlı kitaba bakmalıyız. O eserde karşımıza çıkan soytarı rolünü düşünelim. Soytarı kralların sarayında yer alır ama krallara, otoriteye, mutlak akla, gerçekleri sadece gülerek ve alay ederek söyleyebilen tek kişidir. Ciddiyetin o kalın ve aşılmaz duvarlarını alayla, oyunla aşar. Hikmet de modern toplumun burjuva kurallarına karşı tam olarak bu soytarı rolünü üstleniyor. İronik bir duruş sergiliyor. Üst kattaki kuralcı otorite, Albay Hüsamettin, onun bitmek bilmez hezeyanlarını dinlerken deliliğe metiye yapıyorsun oğlum der. Bu tesadüf değildir. Otoritenin, soytarının deliliğini teşhis ettiği andır bu. Aynı zamanda bu deliliği, Doğu ile Batı arasındaki o bitmek bilmez çatışmanın bir silahına da dönüştürüyor. Batı'yı temsil eden Bilge ile olan çatışması. Batılı, mantıklı, rasyonel bilgiye dönüp biz doğuluyuz, bizde usta-çırak ilişkisi vardır, sorgu sual yoktur diyor. Aslında o her şeyi sorgulayan kadını kendi kurduğu, koşulsuz boyun eğmeyi gerektiren oyunun içine çekmeye çalışıyor. Onu kendi sahnesinde bir figürana dönüştürmek istiyor. Dış dünyanın o ağır ciddiyetine tahammül edemiyor. Ama bu ciddiyeti yıkmak için kullandığı soytarılık ve oyunlar onu adım adım gerçeklikten koparıyor. Mesela kahvehanede oturup sıradan bir eylem olan at yarışı oynarken zihninde salonda at yarışları adında devasa bir fantazi kuruyor. Kahvehanedekiler daha masaya gelmeden önce onun zihninde o atlar koşmaya, kalabalıklar bağırmaya, tribünler inlemeye başlıyor. Küçücük sıradan bir bahis eylemi bile devasa bir zihinsel savunma mekanizmasına dönüşüyor. Derilik, dış dünyanın keskin kılıçlarına karşı kuşanılan bir zırh olarak başlıyor. Ancak bir süre sonra insanı kendi içine hapseden, kapıları dışarıdan kilitlenmiş bir zindana dönüşmüyor mu? Deliliğin bir zırh mı yoksa bir zindan mı olduğu sorusu, psikolojinin ve edebiyatın en karanlık paradokslarından biridir. Başlangıçta o sıkıcı, tek tip burjuva yaşama karşı bir özgürlük alanı, bir isyan biçimi olarak başlar. Soytarının kahkahası, iktidarın veya rasyonel aklın sahteliğini deşifre eden bir kurtuluştur. Özgürleştirici bir tarafı var başlangıçta. Fakat kurulan o alternatif gerçeklik, adım adım kişinin etrafını görünmez, kalın duvarlarla örer. Bilge'yi kendi usta çırak fantazisine, o itaatkar kurguya hapsetmeye çalışırken, aslında dış dünyayla kurabileceği tek sahici rasyonel bağı da yok eder. İnsan zihni kendi yarattığı simülasyonun içinde kaybolmaya başladığında, o oyun bir savunma mekanizması olmaktan çıkar, gerçekliğin yerini bütünüyle alan yeni, soluksuz bir kabusa dönüşür. Kendi yarattığı cehennem. Parçalanan bir benliğin varoluşunu sürdürebilmek için bulabildiği tek yol, kendi içindeki karakterleri çoğaltmaktır artık. Romanın yapısı da bütünüyle bu parçalanmaya hizmet eder. Karşımızda sadece bir hikaye yok, postmodern bir eser, bir üst kurmaca duruyor. Üst kurmaca meselesi. Yazarın okura açıkça şu an bir roman okuyorsun ve ben bu romanı yazıyorum dediği, kurguyla gerçeğin birbirine girdiği o yapı. Kitap aslında bizzat Hikmet'in yazdığı, yazamadığı, yarım bıraktığı oyunlardan ibarettir. Roman yazmak ile yaşamak arasındaki o ince sınır tamamen siliniyor. Hikmet bir yerde, ben Hikmet değilim, bir zamanlar Hikmet olan gözlemcinin biriyim diyor. Kendi benliğini bir cam kırığı gibi alıp paramparça ediyor. Zihninde hesaplaşmak zorunda olduğu bir tane Hikmet yok artık.
7 farklı hikmet var. Sayısız bilge, sayısız olasılık var zihninde. Her bir çatışma farklı bir kimliğin, farklı bir sesin yankısı olarak duyuluyor o karanlık gecekonduda. Bu kendi içine kapalı, monolojik ama aynı zamanda binlerce sesin aynı anda konuştuğu karmaşık yapı, yıllar sonra seyyar sahne tarafından tek kişilik bir tiyatro oyununa uyarlanıyor. O tiyatro uyarlaması, sahne tasarımı gerçekten tüyler ürpertici. Düşünsene, kocaman bir tiyatro sahnesi. Dekore dair hiçbir şey yok. Masa yok, sandalye yok, ev yok. Sadece tavandan sarkan ahşap bir salıncak duruyor ortada. Bir ileri bir geri, sürekli bir ivme bir hareket halinde. Ama aslında hiçbir yere gitmiyor. Hep aynı boşluğa dönüyor. Gerçekle düş, doğuyla batı, geçmişle gelecek arasındaki o ihlal edilen sınırları, o bitmek bilmez gitgelleri, boşlukta öylece sallanışı bir salıncaktan daha iyi ne sembolize edebilir? Başka hiçbir obje bu askıda kalma halini bu kadar çıplak veremezdi. O ahşap salıncak imgesi, varoluşsal arafta kalmışlığın tiyatro sahnesindeki en sarsıcı karşılığıdır. Salıncakta olmak demek, ayakların yerden kesilmesi demektir. Ne gökyüzüne tamamen ulaşabilirsin, ne de sağlam bir toprağa basabilirsin. Askıda kalma halidir bu. Bütün bir dünyanın, devasa orduların, felsefi çatışmaların, kırık dökük aşkların ve o 7'ye bölünmüş parçalanmış benliğin tek bir ahşap salıncakta, boşlukta sallanan tek bir adamın terleyen, yorulan bedeninde vücut bulmasını izlemek sinematik bir dehşet bence. İnsanın kendi zihninin uçurumlarında ne kadar çaresiz, ne kadar muazzam bir karmaşa içinde olduğunu somut bir şekilde görüyorsun. O sahnede sallanan tek bir bedenin içinde, farklı ideolojilerin, burjuva beklentilerinin, çocukluk travmalarının ve hayal kırıklıklarının birbiriyle savaştığı devasa bir muharebe alanı yatıyor. Parçalanmış benlikler o bedende, o salıncağın gıcırtılı ritmiyle birlikte sahne alıp kayboluyor. Zihninde milyonlarca insan, binlerce ses, ordular var ama günün sonunda o küçücük gecekondusunda, o salıncakta mutlak bir yalnızlık içindedir. Tek başına sallanıyor. Sahnedeki o efor, o bedensel performans, metnin çözüldüğü anlamın tek bir merkezden çıkarak bedenin her hücresine yayıldığı bir ayin gibidir. Zihnin bu denli kalabalık, bu denli gürültülüyken, fiziksel gerçekliğin bu denli ıssız olması, insanın taşıyabileceği en ağır yüktür. Bu yük sonunda katlanamaz bir hal alır, eylemin sonunu kaçınılmaz olarak belirsizliğin kucağına, trajik bir finale doğru sürükler. O sarsıcı finale geliyoruz. O ağır yükün altında ezilen adamın hikayesi belirsiz bir intiharla, karanlık bir noktayla kapanıyor. Ama asıl sarsıcı olan o intiharın eylemi değil bence. Arkasında bıraktığı etkinin ta kendisi. Kendi ölümünün, yıllarca kurguladığı o büyük oyunun son sahnesinin yaratacağı sarsıntıyı görmek istiyor. Cenazesindeki gözyaşlarını seyretmek isteyen, arkasında anlaşılamamış bir dahinin hikayesini bırakmayı arzulayan bir adamın son çırpınışı bu. Kendi ölümünü bile bir sahne sanatına dönüştürme çabası. Romandaki o son çarpıcı diyalog her şeyi korkunç bir netlikle özetliyor aslında. Sinemadan çıkan o iki gencin konuşması. Sinemadan çıkan bir kız ve erkeğin sokaktaki konuşması yansır sayfalara. Erkek izledikleri filmi çok karmaşık, çok felsefi, anlaşılmaz bulduğunu söyler. Yanındaki kız ise gayet sıradan bir tavırla omuz silkerek, "Canım, sonunda çocuk ölüyor işte," der. Erkeğin verdiği yanıt ise felaket. Hikmet Büloğlu'nun o koca dünyasının, zihnindeki o devasa savaşın dışarıdan nasıl algılandığının en acı, en çıplak kanıtıdır o yanıt. Erkek der ki, "Aptal, o kadarını biz de anladık." Bütün o tehlikeli oyunların, felsefi buhranların, Descartes'e karşı açılan savaşların, parçalanan 7 farklı benliğin ve kelimelerle verilen büyük varoluş savaşının vardığı yer burasıdır. Dış dünyada sadece ölen bir çocuk kadar sıradan, yüzeysel bir karşılık bulur. Asla tam olarak anlaşılamayacağının trajik ve bir o kadar da ironik belgesidir bu diyalog. O kadarını biz de anladık cümlesi, toplumun derinlik ve anlam arayışına karşı ördüğü o kalın, geçirimsiz duvarın sesidir. Birayın bütün o zihinsel çilesi, geceler boyu tahta kurularıyla yaptığı varoluşsal kavgaları, kurduğu o devasa oyun, sıradanlığın öğütücü çarklarında önemsiz bir detaya indirgenmiştir. Ne acı bir son.
İnsan kendi zihninde ne kadar görkemli, ne kadar karmaşık bir evren inşa ederse etsin, dış dünyanın onu algılayış biçimi daima kendi sığlığıyla sınırlıdır. Bu son hikmetin oyununun bitmediğini göstermez. Aksine, hayatın o acımasız indirgemeci doğasının, bireyin tüm derinliklerini, tüm feryatlarını nasıl da tek lokmada yuttuğunu gösteren nihai bir felsefi tokat gibidir. Zihin ne kadar bağırırsa bağırsın, dışarıdan duyulan tek şey sessizliktir. Ahşap gecekondu'nun o karanlık odasına yeniden dönüyoruz. Salıncak durmuş, zihindeki orduların sesleri kesilmiş. Sesi tamamen susmuş o adam. O yalnız odanın içinde, aslında ardında zamanın ve mekanın sınırlarını aşan, zihinlerimizde hiç bitmeyen, duvarlara çarparak sürekli yankılanan tehlikeli bir oyun bıraktı. O oyun, ciddiyetin duvarlarına çarpıp kırılan, kaçmak isteyen her insanın zihninde, senin zihninde, yeniden kurulmaya devam edecek. Bir okur, bir kare yaşayan kütüphane. Kitaplar burada ölmez.